Yahudilerden Kaynukoğullarıyla Nadiroğulları Medine dolaylarından kovulup sürülmüşlerdi. Ahtap oğlu Huyey Ebu Rabi oğlu Kinane, Ebul Hukayk oğlu Selam ve bunlar gibi Yahudi reisleri Mekke'ye gidip Resul-i Ekrem'le harp etmek üzere Kureyşlilerle anlaştıktan sonra Necid ülkesine gittiler. Gatapan ve Süleymoğulları kabileleriyle diğer bazı kabileleri de bu anlaşmaya soktular. Bunun üzerine Kureyş reisleri Darun Nedve'de toplanıp Resul-i Ekrem'le harbe karar verdiler ve 4000 asker topladılar ki 300 atlı olup 1500 develeri de vardı. Başları Ebu Sufyan ve sancak taşıyanı ise Ebu Talha'nın oğlu Osman'dı. Ebu Süfyan bu orduyla Mekke'den çıkıp Merruz Zahran denen yere gelince Necid tarafından Gatapan askerleri gelip katıldı. Başkumandanları Pezare kabilesi şeyhi olan meşhur Hısınoğlu Uyeyne'ydi. Beni Mürre kabilesi şeyhi olan Haris bin Avf da onların hatırı sayılır reislerindendi. Yine orada Necid kabilelerinden Süleymoğulları, Esetoğulları ve Eşca kabileleri de gelip Kureyş ordusuna katıldı. Kısacası Ebu Sufyan'ın ordusu gittikçe büyüdü ve 10.000 kişiden fazla olan kuvvetli bir orduyla Medine'ye doğru yürüdü. Resul-i Ekrem ise Kureyş'in böyle büyük bir orduyla harekete geçtiğini duyunca ashabını çağırtarak onlarla bu meseleyi görüştü. Selman-ı Farisi, "Ey Allah'ın elçisi, bizim ülkemizde bir şehir üzerine düşman saldıracak olsa etrafına hendek kazmak adettir," dedi. Araplarda hendek kazmak adet olmamışsa da Selman'ın bu hatırlatması üzerine Medine'nin etrafına hendek kazılarak korunmak uygun görüldü. Hemen Medine'de ne kadar kazma kürek ve bunlara benzer kazı aletleri varsa toplandı. Resul-i Ekrem'le Yahudi Kurayzoğulları arasında barış ve anlaşma olduğu için onlardan bile iğreti olarak bir hayli kazma ve diğer kazı aletleri alındı. Hemen Resul-i Ekrem'le Müslümanlar hep beraber şehir dışına çıkıp hendek kazmaya başladılar. Resul-i Ekrem Müslümanları teşvik için kendisi de toprak taşıyor ve mübarek elleriyle hendek kazmaya çalışıyordu. Bu bakımdan bütün Müslümanlar büyük bir gayretle hendek işine çalışıp çabalıyorlardı. Selman-ı Farisi ise hem bedence kuvvetli hem de bu gibi işlere alışık olduğundan 10 kişinin işini görürdü. Münafıklar da bu işte çalışıyorlardı. Fakat istemeyerek iş görürler ve pek ağır davranırlardı. O şekilde hendek kazılırken Hz. Peygamber'den az yemek ve çok adamı doyurmak gibi garip mucizeler görünmüştür. Mesela Ensar'dan Sa'doğlu Beşir'in kızı ki Beşiroğlu Numan'ın kız kardeşidir, annesi onunla babası Beşir'e ve dayısı Revaha oğlu Abdullah'a biraz hurma göndermişti. O kızcağız geçerken Resul-i Ekrem onu çağırdı ve "Şu hurmaları getir," diye buyurdu. O da hurmaları Resul-i Ekrem'in 2 avucuna koydu. Avuçları dolmadı. Halbuki Hz. Peygamber bir bez getirdi ve hurmaları o bezin üzerine yaydı ve ashabtan birine emretti. Hendek'te çalışanları çağırttı. Takım takım geldiler. Hepsi doyuncaya kadar yediler. Onlar yedikçe hurma çoğalıyor, o yaygının etrafından taşıyordu. Yine Ensar'dan Cabir'in zayıf bir koyunu vardı. Bir gün hendek kazmaya giderken o koyunu pişirmesini ve biraz da arpa ekmeği yapmasını karısından istedi. Akşam üzeri evine dönerken Resul-i Ekrem'i akşam yemeğine davet etti. Resul-i Ekrem de "Bu akşam Resulullah'la birlikte yemek yemek üzere Cabir'in evine buyurunuz," diye tellal çağırttı. Cabir ise yalnız Resul-i Ekrem'i davet etmişti. Böyle bir ordu halkı doyurmak için hiç hazırlığı olmadığından ne yapacağını şaşırdı. Artık ne yapsın? Çare yok. Hemen evine geldi ve bir miktar arpa ekmeğiyle o koyunu Hazreti Peygamber'in önüne koydu. Hazreti Peygamber onun bereketi için dua etti ve Bismillah deyip yedi. Sonra hendekte çalışan bütün halk geldiler. Takım takım oturup doyuncaya kadar yediler ve bir koyunu bitiremediler. Yine o sırada meydana gelen Hazreti Peygamber'in mucizelerinden biri de budur ki hendeğin bir yerinde büyük bir kaya çıktı. Kazmalar işlemez oldu. Ashabtan bazıları gelip Resul-i Ekrem'e haber verdiler. Resulullah oraya gitti. Mübarek eline kazmayı aldı ve Bismillah deyip vurdu. O kayanın 1/3'ünü yerinden kopardı. Hemen "Allahu Ekber, bana Şam'ın anahtarları verildi. Vallahi ben şu saatte Şam'ın kırmızı köşklerini görüyorum," diye buyurdu. Sonra yine Bismillah deyip kazmayla vurdu ve o kayanın diğer 1/3'ünü daha kopardı. Hemen "Allahu Ekber, İran ülkesinin anahtarları verildi.
Vallahi ben şu anda Kisra'nın şehri Medain'in beyaz köşklerini görüyorum buyurdu. Ondan sonra 3. defa olarak yine Bismillah deyip kazmayla vurdu ve o kayanın kalıntısını da yerinden kopardı. Yine Allahu Ekber, Yemen'in anahtarları verildi. Vallahi ben şimdi Sana'nın kapılarını görüyorum diye buyurdu. 2 hafta içinde hendek tamamlandı. Sonra müşriklerin yukarıda anlatılan büyük ordusu geldi. Ebu Sufyan'la Kureyş ve Kinane askerleri Medine'nin günbatısı tarafından gelip göründüler. Hısın oğlu Uyeyne ve Haris bin Avf ile Necid kabileleri de gündoğusu tarafından gelip Uhud dağı tarafına kondular. Resulullah da İslam askerleriyle şehir dışına çıkıp Sel denen dağa arka verdiler ve düşmana karşı saf olup durdular. İslam askeri 3000 kişiydi. 36 atları vardı. Muhacirlerin sancağı Zeyd bin Harise'nin elinde ve Ensar'ın sancağı Sa'd bin Ubade'nin elindeydi. Müşrikler sürüsü bir hamlede Müslümanları bitirmek üzere Medine'ye yürüdüler. Halkı korku ve dehşet bürüdü. Halbuki müşrikler öyle dehşetle saldırıp gelirlerken önlerine hendek çıktığı gibi dura kaldılar ve böyle hatırlarına gelmedik bu acayip manzara karşısında şaşırdılar. Öteye beriye dolaştılar, geçecek yer aradılar, bulamadılar ve her ne tarafa koştularsa beri taraftan ok ve taşla savunulduğundan çaresiz onlar da ok ve taş atışında karar kıldılar. Bu sırada Kurayzoğullarından anlaşmayı bozdukları ve Müslümanlar hendeğin korunmasıyla meşgulken onlar geceleyin gelip Medine şehrini basacakları haberi yayıldı. Kurayzoğulları Yahudi milletinden büyük bir kabile olup Medine dışındaki bir bölgeye yerleşmişlerdi. Orada sağlam kaleleri vardı. Başları olan Esed oğlu Kaab ile Resul-i Ekrem arasında evvelce anlaşma yapılmış olduğundan Müslümanlar o taraftan eminken anlaşmayı bozdukları haberi endişelenmelerine sebep oldu. Kurayzoğullarının bulunduğu bölgeye bir adam gönderilip işin iç yüzü araştırıldığında hakikaten Nadiroğullarının başı olan Ahtap oğlu Hüyey gelip Esed oğlu Kaab'ı kandırmış ve Kurayzoğullarına anlaşmayı bozdurmuş olduğu anlaşıldı. Kurayzoğulları ise Evs kabilesinin emanı altında bulunduğundan Sa'd bin Muaz, Sa'd bin Ubade, Abdullah bin Revaha ve Cübeyr oğlu Havvat Kurayzoğullarının kalelerine gittiler. Anlaşmayı bozmanın uğursuzluğunu anlatıp nasihat ettilerse de kulak asmadılar. Üstelik anlaşmayı bozduklarını ilan ettiler ve Resul-i Ekrem hakkında kötü sözler söylediler. Bu davranıştan Sa'd bin Muaz'ın pek çok canı sıkıldı. Hatta Kurayzoğullarıyla harp etmedikçe Allah canımı almasın diye dua etti. Kısacası Sa'd bin Muaz Yahudilerin nasihat kabul etmemelerinden fena halde üzülerek arkadaşlarıyla beraber dönüp Hz. Peygamber'in yanına geldiler ve olup biteni olduğu gibi naklettiler. Resul-i Ekrem "Hasbunallahu ve nimel vekil" dedi ve "Müjde size ey Müslümanlar, bu işin sonu hayırdır" buyurdu. Bununla beraber bütün kadın ve çocuklar şehrin içinde olduklarından Kurayzoğullarının anlaşmayı bozuşları Müslümanları telaşe düşürdü. Resul-i Ekrem geceleri Medine şehrini korumak için 300 askerle Zeyd bin Harise'yi ve 200 kişiyle Eslemoğlu Seleme'yi gönderdi. Kendisi de geri kalan askerlerle sabaha kadar hendek boyunu korurdu ve hendeğin bir yeri istenen şekilde kazılmamış olduğundan geceleyin düşmanın oradan geçme ihtimali olduğu için Resul-i Ekrem orasını kendisi beklerdi. Münafıklar sürüsü ise eş ve çocuklarımızı yalnız bırakıp da burada sefaletle beklemek akıl işi değildir diyerek bir takım düşüncesiz ve inancı zayıf olanlara yersiz korku ve kuruntu veriyorlardı. Bundan dolayı şehir dışında evi olanlardan bazıları Hz. Peygamber'in yanına gelip bizim evlerimiz sağlam değildir diyerek evlerini sağlamlaştırmak, eş ve çocuklarını korumak bahanesiyle savuşup gitmek üzere izin istediler. Bir de kuşatma 15 gün kadar sürdü. İslam askerlerine bezginlik geldi. Kıtlık ve sıkıntıları günden güne arttı. Bu yüzden pek çok canları sıkıldı. Münafıklar bu halleri fırsat saydılar ve "Muhammed bize Kayser ve Kisra'nın hazinelerini vaat ediyor. Bizlerse bugün hendek içinde hapis olup bir adım yere gidemiyoruz" demeye başladılar. Halbuki Arap kabileleri böyle kuşatma işlerine alışık değillerdi. Onların muharebeleri çarpışıp vuruşmak, yenmek ve yenilmek, her ne olursa olsun harbe bir son verip savuşmaktı. Böyle Arabistan'da adet olmayan bir hendeğin etrafında haftalarca dolaşmaktan dışarıdaki düşman da
usanıp sıkılmıştı. Üstelik kış mevsimi olduğundan kendileri üşüyüp titremekte ve hayvanları yiyecek yem bulamayıp ölmekte olduğundan şaşıp kalmışlardı. Kısacası arada hendek bulunduğundan iki ordu birbiriyle çarpışamayıp sadece ok atışmaktaydılar. Fakat Lüveyoğlu Amir soyundan Abdüvet oğlu Amr adındaki meşhur kahraman ve Mahsumoğullarından İkrime bin Ebi Cehil, Ebu Veheb oğlu Hubeyre, Muhire oğlu Abdullah oğlu Neyfel'le Hazreti Ömer'in kardeşi olan Hattab oğlu Dırar ve Muharip oğlu Mirdas adındaki süvariler atlarını zorlayıp hendeğin dar bir yerinden öte tarafa atladılar. Ebu Sufyan'la Halid bin Velid de onlara arka olmak üzere bir bölük müşrikle hendek kenarına kadar geldiler. Fakat hendeği geçemeyip öte tarafta seyirci gibi durdular. Abdüveyd oğlu Amr arkadaşlarından ayrılarak atını ileri sürüp erdiledi. Bu Amr pek çok hadiseler görüp geçirmiş, düşmanlarına üstün gelmiş ve yalnız başına nice toplulukları vurup dağıtmış, dengi yok bir yiğit ve silahşörlükte usta bir süvariydi. Bütün Arap kabileleri onu bir bölük süvariye bedel sayardı. Onunla dövüşmek, arslanla pençeleşmek gibi olup, buna ise çok üstün bir cesaret ve cüret gerekti. Bunun için kimse ona karşı çıkmaya yeltenmedi. Resulullah'ın aslanı Hazreti Ali, ona karşı ben çıkarım ey Allah'ın elçisi deyince Resul-i Ekrem sen otur ey Ali, gelen Amr'dır buyurdu. Amr tekrar Müslümanlara meydan okudu ve İçinizde dövüş meydanına çıkacak er yok mudur? Hani sizin ölülerinize tayin ettiğiniz cennet nerede? Dedi. Hazreti Ali tekrar çıkmak istedi. Resul-i Ekrem yine izin vermedi. Amr ise büsbütün şımardı ve er meydanına çıkacak kimse yok mu? Diyerek üst perdeden bağırdı. Bunun üzerine Hazreti Ali Amr'da olsa çıkarım ey Allah'ın elçisi diyerek yerinden kalkınca Resul-i Ekrem kendi zırhını ona giydirdi ve Zülfikar denen kılıcını onun beline kuşattı ve ''Ya Rabbi, amcam Ubeyde Bedir'de ve amcam Hamza Uhud'da şehit oldular. Yanımda bir kardeşim oğlu Ali kaldı. Sen onu koru, beni yalnız bırakma.'' diye dua etti. Hazreti Ali yaya olarak meydana çıkıp Amr'a doğru yürüdü. İki ordu halkı seyre başladı. Ali önce Amr'ı hak dine çağırdı. Amr kahkahayla gülerek ''Bu ağızla bir kimsenin karşıma çıkacağı hatırıma gelmezdi. Sen kimsin? Hele söyle bakayım.'' diye sordu. O da Ebu Talip oğlu Ali'yim cevabını verdi. Amr, ''Senin amcaların içinde meydana çıkacak yaşlı başlı biri yok mu? Kardeşimin oğlu. Senin ağzın hala süt kokuyor. Ben senin babanla pek çok zaman kardeş gibi görüşürdüm. Şimdi senin kanını dökmek bana güç geliyor.'' dedi. Hazreti Ali, ''Evet ama ben senin kanını dökmekle zevk duyarım. Fakat sen de atından inip de benim gibi yaya olmalısın.'' dedi. Bu söz Amr'ın damarına dokundu. Pek çok öfkelendi ve hemen atından indi. Yıldırım gibi Hazreti Ali'nin üzerine saldırdı. O da kalkanını karşı tuttu. Amr öyle hiddet ve şiddetle bir kılıç vurdu ki Hazreti Ali'nin kalkanını iki parça etti ve başını biraz yaraladı. Sıra Hazreti Ali'ye gelince Zülfikar'la bir vuruşta Amr'ı öldürdü. Sonra Nefel Mahsumi dövüş meydanına at sürdü. Zübeyir bin Avvam da ona karşı çıktı ve kılıçla öyle vurdu ki Nefel'i yukarıdan aşağı iki parça ederek altındaki eğri bile kesti. Bunun için Hazreti Zübeyir'e senin kılıcın gibi kılıç görmedik dediklerinde onu yapan kılıç değil bilektir demiş olduğu bildirilmiştir. Daha sonra Hazreti Ömer kardeşi Dırar üzerine hücum edince Hazreti Ali ve Zübeyir de İkrime, Hübeyre ve Mirdas üzerlerine saldırınca dördü birden geri döndüler ve geldikleri yoldan çıkıp gittiler. İkrime can korkusuyla kaçıp giderken mızrağını düşürmüş olduğundan Hazreti Hassan onu takip ederek hicvedici şiirler söylemiştir. Abdüveyd oğlu Amr'ın o şekilde dövüş meydanında düşüp kalması Müslümanları son derece sevindirdi ve müşrikleri ise pek çok kedere boğdu. Ebu Süfyan bugün bizim için bir hayırlı iş yok diyerek hendek başından çekilip ordusunun kurulduğu yere gitti. Ertesi günü bütün müşrikler Yahudilerden Kurayzoğullarıyla birlikte her taraftan Müslümanları sardılar ve akşama kadar Müslümanlara göz açtırmayıp durmadan ok attılar. Kıtlık yüzünden Müslümanlar pek çok zayıf ve halsiz düştükleri halde
Düşman sürüleri böyle kara bulutlar gibi her taraftan sarıp sıkıştırınca halleri pek yaman oldu. Bereket versin akşam oldu da düşman çekildi. Müslümanlar da biraz nefes aldı. Fakat düşmanlar yarın yine böyle her taraftan şiddetli hücum edip zorlarlarsa halimiz ne olur diyerek herkes telaş ve endişe içindeydi. Yüce Allah ise onların kurtuluşu için lazım olan sebepleri hazırlamıştı. Şöyle ki Mesud Gaftani oğlu Nuaym o sırada imana gelip ancak daha Müslümanlığını açıklamamıştı. Hendek kenarına gelip karakolların izniyle öte tarafa geçti. Hemen Hazreti Peygamber'in yanına girdi ve kelime-i şehadet getirdi. Ve Arap kabileleri daha benim Müslüman olduğumu bilmiyorlar. Emrederseniz şu durumda İslam dinine bir hizmet edebilirim dedi. Resul-i Ekrem muharebe bir çeşit aldatma ve hiledir. Sen de bizim için bir hile ediver diye buyurdu. Nuaym ise Eşya kabilesi ileri gelenlerinden her işe yarar, cin fikirli ve tedbirli bir adamdı. Hemen kalkıp Kurayzoğulları bölgesine gitti ve Esed oğlu Kabil'e görüştü. Kab'ın yanında Yahudilerin ileri gelenlerinden birkaç kişi olduğu halde Nuaym onlara "Ey Kurayzoğullarının uluları! Sizleri ne kadar sevdiğimi bilirsiniz. Sırf sizlere olan sevgim yüzünden kaç gündür halinizi düşünüp duruyorum" deyince Yahudiler "Bizim sana her bakımdan güvenimiz tamdır. Söyle bakalım" dediler. Bunun üzerine Nuaym "Ben şurasını düşünüyorum ki Kureyş ve Gatafan kabileleri buraya geldiler. Müslümanları bitirmek üzere gayret ediyorlar. Fakat onlar da karşı koyup savunmaktan hiç geri durmuyorlar. Bu kabileler artık usanmaya başladılar. Pek sıkılırlarsa sizi yalnız bırakıp giderler. Sizler Müslümanların pençesine düşersiniz. Anlaşmayı bozmakla suçlandığınızdan artık yakanızı onların elinden kurtaramazsınız. Bana kalırsa sizler Kureyş ve Gatafan'ın ileri gelenlerinden bir takım adamları rehin almalısınız ki onlar da işi bitirmedikçe savuşup gidemeyeler" deyince Yahudiler onun görüşlerini yerinde bulmuşlardı. Nuaym oradan kalkıp Ebu Sufyan'ın meclisine gider ve "Haberiniz var mı? Yahudiler Müslümanlarla aralarındaki anlaşmayı bozduklarına pişman olmuşlar ve onunla gizlice yeniden anlaşmışlar. Suçlarını affettirmek üzere Kureyş ve Gatafa'nın ileri gelenlerinden rehin olarak bazı kişileri alıp da ona vermeyi vaat etmişler. Eğer sizlerden rehin isterlerse sakın vermeyiniz çünkü bazı büyüklerinize yazık olur" diyerek Kureyş reislerini şüpheye düşürmüştü. Ebu Sufyan da Kurayzoğullarının fikirlerini yoklamak üzere "Bizler buraya sizin reislerinizin kışkırtmasıyla geldik. Siz şimdi ağır davranıyorsunuz. Burasıysa bize göre uzun uzadıya oturulacak yer değildir. Açlıktan askerimiz şikayet ediyor. Hayvanlarımız ölüp gidiyor. Hiç olmazsa yarın hep birlikte şiddetli bir hücumda bulunalım ve hemen işe bir son verelim" diye onlara haber saldı. Kurayzoğulları "Yarın cumartesidir. Biz hiçbir iş yapamayız. Öbür gün harp edebiliriz. Fakat şu şartla ki bize ileri gelenlerinizden 70 kişiyi rehin vermelisiniz ki onları kalemizde tutalım ve sizden emin olalım" diye cevap vermiştiler. Gatafan ve Kureyş reisleri bunu işitir işitmez "Nuaym'ın dediği doğruymuş" demişler ve "Biz size ne rehin veririz ne de sizden yardım isteriz. Canınız isterse çıkıp bizimle beraber harp edersiniz. Etmezseniz günahı boynunuza. Biz memleketimize gideriz. Siz Müslümanların pençesine düşersiniz ve belanızı bulursunuz" diye Kurayzoğullarına haber göndermişler. Kurayzoğulları da Nuaym'ın dediği doğruymuş diyerek Resul-i Ekrem'le olan anlaşmalarını bozduklarına gerçekten pişman olmuşlar ve hemen kalelerine kapanıp muharebeden geri durmuşlar. Bu sebepten dolayı Arap kabileleriyle Yahudiler arasına anlaşmazlık girdi ve işin rengi değişti. Gerçi ondan sonra birkaç gün daha kuşatma uzadıysa da muharebede evvelki sertlik kalmadı. Sonunda bir gün Resul-i Ekrem öğle ile ikindi arasında Yüce Allah'a yalvarırken yüzünde sevinç eserleri görüldü. Meğer Cebrail aleyhisselam gelip Yüce Allah tarafından rüzgar ve meleklerle yardım olunacağını haber vermiş olduğundan Resul-i Ekrem de ashabına müjdeledi. İkindi ile akşam arasında büyük bir fırtına çıktı. Rüzgar hem soğuk hem de benzeri görülmemiş şekilde sert esmeye başladı. Rüzgarın yerden kaldırdığı toz toprak müşriklerin yüzlerine ve gözlerine vurup göz gözü görmez oldu. Akşam yemeği pişirmek için ateş üzerine koymuş oldukları çömlekleri baş aşağı devrildi.
Çadırları çocukların uçurdukları uçurtma gibi havada uçmaya başladı. Akşamleyin karanlık basınca ortalığı biraz daha korku ve dehşet kapladı. Bu fırtına yalnız düşman ordusu için esiyordu. Dışarıda bir şey yoktu. Fakat İslam askerlerinin de kimi soğuktan ve kimi açlıktan dağılıp Resul-i Ekrem'in yanında 300 kadar adam kalmıştı. Düşmanın halinden haber alıp da getirmek üzere Resul-i Ekrem ashabından Huzeyfe bin Yaman'ı gönderdi. O da gidip Kureyş ordusunun içine girdi. Gördü ki düşman şaşırmış ve ne yapacağını bilmiyor ve Ebu Süfyan ümidini yitirip bezgin bir halde "Ey askerler! Burası oturup eğlenecek yer değildir. Halbuki Kurayzoğullarıyla da aramıza anlaşmazlık düştü. İşte ben gidiyorum. Siz de göç ediniz," diyordu. Huzeyfe dönüp gelirken yolda gözüne 20 kadar süvari görünüp ona demişler ki "Dostuna haber ver. Yüce Allah onun düşmanlarını dağıttı." Hazreti Huzeyfe gelip Hazreti Peygamber'in yanına girdi. Gördüklerini olduğu gibi haber verdi. Resul-i Ekrem tatlı tatlı gülümsedi. Kısacası Ebu Süfyan devesine binip gitti. Diğer Kureyş kabileleri de onun arkasından hareket etti. Fakat Amr bin As'la Halid bin Velid 200 kişilik süvariyle artçı tayin edildiklerinden Kureyş ordusunun arkasını alıncaya kadar onlar geride kalıp beklediler. Gatafan kabileleri Kureyş ordusunun göçtüğünü gördüklerinde onlar da kalkıp Necid ülkesine gittiler. Müşrikler öyle geceleyin kalkıp giderlerken epeyce zahire ve diğer eşyalarını ordu yerinde bıraktıklarından ertesi günü Müslümanlar onları toplayıp İslam ordusuna getirdiler. Bundan başka 20 yüklü deve de ele geçirdiler ki Ebu Sufyan onları Yahudi reislerinden Hüye adlı kişiye göndermiş, o da hurma ve başka zahirelerden yükletip geri çevirmişti. İslam askerleri o develerin çoğunu kesip pişirdiler. Hurmayı da bol bol yiyip karınlarını doyurdular. Böylece İslam askerleri kıtlık belasından kurtuldu ve orduda bir anda bolluk görüldü. Resul-i Ekrem ashabına dönerek "Artık nöbet size geldi. Bundan sonra Kureyş sizin üzerinize gelecek değildir," dedi. Bu muharebede müşriklerin ölüleri 4 kişiden ibaretti. Müslümanlardan da 5 kişi şehit oldu. İkisi Evs kabilesinden ve 3'ü Hazreç kabilesindendi. Bir de Ensar'ın en ulusu olan Sa'd bin Muaz muharebenin son anında okla kolundan ağırca yaralanmıştı. Kısaca sert rüzgar ve göze görünmez askerle düşman ordusu bozuldu ve Müslümanlar zafer kazandı. Zilhicce ayına bir hafta kala Resul-i Ekrem Hendek Harbi'nden dönerek Kutlu evine gelip silahlarını çıkardı. Hemen Cebrail aleyhisselam gelip Kurayzoğulları üzerine gitmek için Allah katından emir getirdi. Resul-i Ekrem tekrar silahlandı ve Bilal-i Habeşi'ye emredip Allah'ın emrine uyanlar ikindi namazını Kurayzoğulları yurdunda kılsın diye bağırttı. Sancağı Hazreti Ali'ye verip onu ileri gönderdi. Kendisi de binip arkadan hareket etti. Önce Hazreti Ali sancakla Kurayzoğullarının kaleleri önüne geldi. Yahudiler onu görünce kızıp kötü sözler sarf etmeye, hatta Resul-i Ekrem'e sövmeye başladılar. Hemen savunmaya geçtiler. Sonra Resul-i Ekrem oraya varıp bir su başına indi. İslam askerleri de akın akın gelerek akşama kadar hepsi toplandı. Sayıları 3000 kadar olup 36'sı atlıydı. Yahudiler o zaman neye uğradıklarını anladılar ve haksız olarak anlaşmayı bozduklarına pek çok pişman oldular. Reisleri olan Ka'b bir cuma günü onları topladı ve danışma meclisini açtı ve kitaplarımızda adı geçen ahir zaman peygamberinin bu zat olduğu anlaşıldı. İsterseniz Müslüman olalım ve bu beladan kurtulalım dedi. Yahudiler Müslümanlığa hiç yanaşmadılar. Ka'b da öyleyse eş ve çocuklarımızı öldürelim. Geride düşüneceğimiz bir şey kalmasın. Ondan sonra kılıçlarımızı çekerek çıkıp Müslümanların üzerine saldıralım. Görelim hak ne gösterir dedi. Yahudiler eş ve çocuklarımız gittikten sonra bize yaşamak ne lazım diyerek bu görüşü de reddettiler. Ka'b öyleyse başka bir çare arayalım. Bu gece cumartesi gecesi olduğundan Müslümanlar bizden emindir. O kadar ihtiyata uymazlar. Ansızın çıkıp üzerlerine saldıralım. Umulur ki kazanırız dedi. Yahudiler biz cumartesi gününün hürmetini bozamayız diyerek bu tedbiri de kabul etmediler. Nadiroğulları gibi develerinin taşıyabileceği kadar eşya yükletip gitmek şartıyla Resul-i Ekrem'le haberleşmeye başladılar. Bu dileklerini Hazreti Peygamber geri çevirdi. Kuşatılmaları da 20 günü geçmişti. Yahudilerin açlıktan takatleri kesildi.
ve hepsine yeteri kadar ümitsizlik ve usanç geldi. İşte o halde Allah'ın arslanı Hazreti Ali, Zübeyir bin Avvam'la birlikte ilerleyip ya ben amcam Hamza'nın içtiği şerbetten içerim ve bu tatlı candan geçerim veyahut bu kalenin içine dalarım diyerek Kurayzoğullarının kalesine hücum etmek üzere hazırlandı. Halbuki yürüyüşle kaleye girilse bunca kadın ve çocuklar ayaklar altında kalır ve uygunsuz işler meydana gelebilirdi. Yahudilerde ise asla karşı koyacak hal kalmadığından kayıtsız şartsız teslim olmak zorunda kaldılar. Sayıları 900 kadardı. İçlerinde harp etmeye gücü yetenler 400 kadar olduğundan onların elleri arkalarına bağlandı. Kaynukoğulları Hazreç kabilesinin emanında bulundukları gibi bu Kurayzoğulları da Evs kabilesinin himayesinde oldukları halde Müslümanların aleyhinde bulunmamak üzere Resul-i Ekrem'le sözleşip yemin etmişlerdi. Halbuki Müslümanların pek dar bir zamanında verdikleri sözden döndüler. Bu sefer üzerlerine yüründüğünde Resulullah'a sövüp saymak gibi pek çirkin sözler sarf ettiler. Onun için Müslümanların çoğu onların idamını istiyordu. Fakat evvelce Kaynukoğulları da bu şekilde ele girmişken Hazreç kabilesi ileri gelenlerinden Selüloğlu Ubeyoğlu Abdullah'ın yalvarıp ısrar etmesiyle serbest bırakılmış olduklarına kıyas ederek bu sefer Kurayzoğullarının da serbest bırakılmaları Evs kabilesi tarafından istenildi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Sa'd bin Muaz'ı hakem seçti. Sa'd ise Hendek Harbi'nde yaralandığından yatıyordu. Hemen onu bir hayvana bindirdiler ve Hazreti Peygamber'in yanına getirdiler. Evsliler, ''Ey Sa'd, Resulullah seni Kurayzoğulları hakkında hakem seçti. Eski hakları unutma, onlara merhamet et.'' diye yalvardılar. Sa'd bin Muaz ise Kurayzoğullarının sebepsiz olarak anlaşmayı bozduklarından ve gidip kendilerine nasihat edildiğinde kötü muamele ettiklerinden dolayı pek çok gücenmiş ve onlardan öç almak için fırsat gözetmekte bulunmuştu. Hemen ben hükmederim ki Kurayzoğullarının harbe yarayan erkeklerini öldürün. Eş ve çocuklarını esir ve mallarını bölüşesiniz. Dedi ve dediği gibi yapıldı. 1500 kılıç ve 300 zırh ve 1000 mızrak ve 500 kalkan, birçok deve ve başka hayvanlar ele geçirildi. Bütün ganimet mallarının hazine için 5'te 1'i çıkarıldı ve geri kalanı İslam gazilerine bölüştürüldü. Sonra Sa'd bin Muaz'ın yarası azıp şehit olarak ölüp cennete gitti. Muhacirlerin en üstünü Hz. Ebubekir olduğu gibi Ensar'ın en üstünü de Sa'd'tı. Tavır ve ahlakça Hz. Ömer'e benzerdi. Ölümü Müslümanlara pek çok üzüntü ve keder verdi. Resul-i Ekrem Sa'd'ın ölümüyle arş-ı âlâ titredi ve cenazesine 70.000 melek hazır oldu dedi. Bu sırada Bilal-i Müzeni kendi kabilesinden 400 kişiyle Medine'ye geldiler ve İslam'la şereflendiler.